Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere margin bölümündeki long ve short işlemlerinin asıl mantığından bahsetmek istiyorum ve nasıl kullanabiliriz bunu göstermek istiyorum. Şimdi ilk başta ben size örnekleri spot piyasası üzerinden vermek istiyorum. Bakın alım satımlara girdim ve spot piyasasındayım. Tamamen long ve short'un mantığını size burada anlatmak istiyorum. Bundan dolayı spot piyasasında gösterdim. Biliyorsunuz ki spot piyasasında long ve short işlemleri yok. Ama aslında long'un ve short'un mantığını anlarsanız bunu spot piyasasında da yapabileceğinizi anlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk başta long'dan başlayalım. BTC USDT paritesindeyiz ve Bitcoin'in fiyatını sabit yapalım. 30.000 dolar olsun. Bitcoin 30.000 dolarken biz bunun artacağını düşünelim. Yani long bir işlem açalım. Bitcoin 30.000 dolarken bizde 30 dolarlık bir bakiye olsun. Alabileceğimiz miktar 0.001 BTC. Yani 0.001 adet Bitcoin alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu adet miktarı çok önemli. Fiyat buyken bu kadar Bitcoin'in değeri 30 dolar yapıyormuş. Biz bunu aldığımızda ne olmuş olacak arkadaşlar? Fiyat artarsa kâra geçmiş olacağız. Yani long işlemin mantığı da budur. Aldığınız ürünün değeri arttıkça para kazanmaya başlarsınız. Diyelim ki Bitcoin'in fiyatı 40.000 dolar oldu. Ben bunu satmaya kalktığımda bakın yine adet miktarı aynı ama bunun değeri arttığı için artık sattığımda 30 dolarım 40 dolar olmuş oldu arkadaşlar. Bu long'un mantığı budur, yatırım mantığıdır. Şimdi size short'un mantığını göstermek istiyorum. Bakın spot piyasasındayız yine. Yine Bitcoin'in fiyatını 30.000 dolar olarak belirleyelim. Bizim elimizde bu sefer burada Bitcoin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımda işlem yapabilmemiz için elimizde Bitcoin'in olması gerekiyor. Bunun mantığını zaten biliyorsunuzdur. Şimdi biz burada short işlemi yapacağız. Yine bakalım elimizde 0.001 Bitcoin olsun. Bakın yine aynı miktarda Bitcoin var. Yine değeri 30 dolar. Bu sefer 30 dolarla bunu almıyoruz da bunu satıp elimizdekini dolara çeviriyoruz arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde sattığımda ne olacak arkadaşlar bu fiyattan satarsam? Artık elimde 30 USDT bir bakiye olmuş olacak. Short işlemin ana mantığı nedir? Bir ürünün fiyatının düşeceğini düşünüyorsanız short işlemi yaparsınız ya da satış işlemi yaparsınız arkadaşlar. Şimdi biz 30.000 dolardan Bitcoin'in düşeceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da elimdeki 0.001 Bitcoin'i satıp nakite dönüştürüyorum arkadaşlar. Yani 30 USDT'ye dönüştürüyorum. Şimdi bundan sonra Bitcoin'in 20.000 dolara düştüğünü düşünelim. Bizde ne kadar vardı bakiye? 30 dolarlık bir bakiye vardı. Bu elimizdeki Bitcoin'i satıp 30 USDT'ye çevirmiştik. Biz buradan Bitcoin almaya kalkarsak bu sefer alabileceğimiz miktar 0.0015 Bitcoin olmuş oldu. Yani elimizdeki adet miktarını arttırmış olduk. Long'un ve short'un kabaca mantığı bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bunu size anlatmamın sebebi margin bölümünde birebir aynı mantığın çalışması. Bakın vadeli işlemlerde bu farklı. Evet biliyorum. Margin bölümünde long'un ve short'un mantığı bu şekilde. Şimdi margin cüzdanımıza gelelim ve buraya bir miktar bakiye transfer edelim arkadaşlar. Mesela 30 USDT ben buraya transfer edeyim. Yine aynı mantığı burada görelim. Şu anda 30 USDT transfer ettim. Ve gördüğünüz gibi margin bölümünde sadece bu bakiyem var arkadaşlar. Başka hiçbir bakiyem yok burada. Borca geldiğimde borcum da yok. Şuradan da görebiliriz. Şimdi alım satımlar kısmına geliyorum. Ve buradan marj işlemlerine tıklıyorum. BTC USDT paritesindeyim ve risk oranım gördüğünüz gibi yüksek. Yani bir sıkıntı yok hesapta. Ben burada normal bir şekilde işlem yapmaya kalkarsam bakın normal butonunda aynı spot piyasasındaki al ve sat işlemlerini yapabilirim. Tabii ki bakın burada al işlemi yapmam için elimde USDT olması gerekiyor. Sat işlemi yapmam için elimde BTC olması gerekiyor. Elimde BTC yok şu anda. Ben buraya sadece USDT transfer ettim. Şuradaki butonu borç almaya çevirirsem burada kullanabileceğim kaldıraç miktarıyla orantılı olarak bir Bitcoin miktarı çıkıyor arkadaşlar. Ben bu borçlanma işlemini buradan yapmayacağım. Borçlanma işlemini şuradaki borç al butonundan yapacağım. Bakın buraya geldiğimde arkadaşlar istediğim şeyden borç alabiliyorum. Bakın BTC şu anda seçili ama buradan istediğimi değiştirebilirim. Bana diyor ki maksimum şu kadar Bitcoin borç alabilirsin. Yani şu anda elimde bulunan 30 USDT'nin 4 katı borç alabilmemi sağlıyor bana. Bakalım hemen arkadaşlar. Ne kadara denk geliyormuş? Şöyle geri gelelim. Şuraya miktar BTC yazalım. Yapıştırdığımda 120 dolara denk geliyor. Elimdeki bakiye ile beraber 5 katı kullanabiliyorum arkadaşlar. Tamam buradan yine borç al kısmına geri gelelim. Tabi ben 5 katı borç almayacağım. Hemen bu kadar miktarda ben alımımı yapayım. Onayla dediğimde artık borcu almış oldum. Gördüğünüz gibi bir risk oranı çıkmış oldu. Bakın normal butonunda sat kısmına geldiğimde aldığım miktarda bir Bitcoin burada gözüküyor arkadaşlar. Cüzdan bölümüne gelelim. Margin bölümüne gelelim arkadaşlar. Bakın burada 23 dolarlık bir borç almışım. Yani aldığım Bitcoin'in değeri tahmini olarak buna denk geliyormuş. Yine burada Bitcoin miktarımızı görebiliyoruz.
USDT'miz de yukarıda hemen. Şöyle çekelim yukarı. Burada USDT'mizde 30 USDT hala duruyor. Borçlara tıkladığımda ne kadar borç aldığımı görebiliyoruz buradan. Saatlik faiz işlemeye başladığı için de BNB üzerinden faizlerim gözüküyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın ben Binance'ten Bitcoin borç alırken bana herhangi bir fiyat belirtilmedi. Yani ben bir fiyat üzerinden Binance'ten Bitcoin almadım arkadaşlar. Ben Binance'ten borç olarak 0.0007 adet, bakın bu adet kısmının altını çizmiştim. 0.0007 adet Bitcoin borç aldım. Geri öderken Bitcoin'in fiyatı ne olursa olsun ben bu borsaya 0.0007 adet Bitcoin'i geri ödemem gerekecek. Bunun mantığını burada umarım anlamışsınızdır. Bunun için üzerine basa basa söyledim. Şimdi gelelim margin kısmına tekrardan. Arkadaşlar biz burada bu kadar miktarda Bitcoin borç aldığımız için short işlemi açabiliyoruz artık. Yani bu elimizde bulunan tamamen borç olduğu için artık short işlemi açabiliriz. Şimdi ben size spot piyasasında ne göstermiştim arkadaşlar? Bakın short işlemi yaparken şu anda Bitcoin'in fiyatı bu kadarmış. Ben bunun altına düşeceğini düşünüyorsam bir short işlemi açmaya çalışırım. Yani elimdeki varlığı nakite dönüştürürüm. Bu kadar Bitcoin'in değeri şu fiyattan 23.37 yapıyormuş. Hemen burada toplam tutar yapalım. Koyalım arkadaşlar. Değeri 23.33 yapıyormuş. Şimdi sata bastığımda ben bunu 30 doların üzerine eklemiş olacağım. Bakın sattı şu anda. Hiç Bitcoin kalmadı elimde. Al kısmına geldiğimde 30 dolarım vardı. 53 dolar olmuş oldu. Bakın bunu unutmayın. Cüzdan kısmına geliyorum. Bakın tekrardan borç kısmına baktığımda benim borcum yine Bitcoin. Aldığım adet miktarında Bitcoin. Bunu geri ödeyebilmem için 0.007 Bitcoin elimde olması gerekiyor. Yani USDT üzerinden ben bunu geri ödeyemem. Binance'den kaç adet hangi coin'den aldıysanız adet olarak onu geri ödemeniz gerekiyor. Şimdi al sat kısmına geri geldim. Benim bu sattığım işlemden kar sağlamam için sattığım fiyatın altına inmesi gerekiyor arkadaşlar. Ana mantığı neydi? Sattığım fiyatta değeri 23.37 dolardı. Eğer ki daha aşağı inerse ben bu 23.37 dolarla alım yapacağım ve daha fazla miktarda Bitcoin alacağım. Yani elimdeki adedi arttırmış olacağım. Long'un ve short'un mantığı bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bunun için size spot piyasasında bunu göstermek istedim. Şimdi bizim aldığımız fiyatı nereden göreceğiz? Şurada buton var. Buna basıyoruz. Emir geçmişi kısmı var. Buna baktığımızda gerçekleştirilmiş şeklinde yazıyor. Bakın bu kadar adet miktarını hangi fiyattan yapmışız? Üzerine tıklarsak bunu görebiliriz. 33.318 dolardan ben bu satış işlemimi gerçekleştirmişim. Yine geri gelelim. Bakın bir miktar masraf ödemişiz. Bunu da dikkate almanız gerekiyor. Alım satım geçmişine bakarsak da yine bunu burada görebiliriz arkadaşlar. Bu kadar Bitcoin'i 33.318 iken satışını gerçekleştirmişiz. Şimdi geri gelelim. Gördüğünüz gibi 318'in şu anda altında. Ben kâra giriyorum. Kâra girme sebebim ne arkadaşlar? Tekrardan bahsedelim. Sattığımda 23.37 USDT aldım ben. Fiyat aşağı indiğinde aynı miktarla yani 23.37 dolarla almaya kalkarsam bu sefer daha fazla Bitcoin alacağım. Şimdi canlı olarak burada yaptığımızı tekrar gösterelim arkadaşlar. Bakın al sat butonu çok önemli değil burada. Mantığını göstermek istiyorum size. 33.318 dolardan biz bu kadar Bitcoin'i sattık. Bunun değeri de bu kadar olmuş oldu. Şimdi Bitcoin'in fiyatını 30.000 dolara düştüğünü düşünelim arkadaşlar. 23.32 dolarımızla tekrar Bitcoin almaya kalkarsak şu kadar fazla Bitcoin alacağız. Yani biz kâra geçmiş olacağız. Ne yapmış olduk? Biz satarak short işlemi açmış olduk. Bitcoin'in düşüşünden kar elde etmiş olduk. Biz Binance'e borcumuzu geri öderken 0.007 ödeyeceğiz. 77 de bize kalmış olacak arkadaşlar. Bunun değeri de ne kadar yapıyormuş? 2.56 dolar. Şimdi short işlemi için ne yaptık biz? Borç aldık arkadaşlar. Bunun mantığı bu şekildeydi. Şimdi borcu geri ödemek istiyorum arkadaşlar. Benim Binance'e ne kadar borcum var? 0.0007 adet. Hemen buraya yazıyorum. Bunun değeri 23.30 dolara denk geliyormuş. Tabii ben bunu birazcık arttırmam lazım. Çünkü komisyon falan kesilecek. Bu kadar ayarlamasını yaptım. Al'a tıklıyorum. Aldım arkadaşlar. Şimdi cüzdan bölümüne geri gidelim. Elimde bu kadar kullanılabilir var. Borcumu artık kapatabiliyorum. Şöyle geldim. Borç ala geri tıklıyorum. Ve geri ödeye basıyorum arkadaşlar. Ve borcumu kapatmış oldum. Tekrardan geri gelelim. Burada BNB faizimiz var. Şimdi elimizde bir miktar Bitcoin kalmış oldu. Hemen şöyle bakalım. Şu kadar miktarda Bitcoin kalmış oldu elimde.
fazla Bitcoin almışım. Bunu BNB'ye dönüştüre basıp şuradan dönüştürüyorum arkadaşlar. Buradan BNB'nin üzerine tıklayıp borç ala tıklıyorum ve geri ödeye tıklayıp buradan borcumu kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık riskim yok ve borcum hiç gözükmüyor. Ben yine buradaki bakiyeyi 30 dolara tamamlayayım. Şimdi tekrardan 30 USDT buraya transfer ettim ve herhangi bir hiçbir bakiyem bulunmamakta arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tekrar alım satım kısmına gelelim. Şimdi ben burada long işlemi yapmak istiyorum margin bölümünde. Bunu nasıl yapacağız? Eğer ki kendi bakiyemi kullanırsam zaten bunun anlatımını yapmıştım. Biliyorsunuz ki bu sıfırdan eğitim serisi. Önceki videolarımı izleyip gelmeniz gerekiyor arkadaşlar, mantığını tamamen anlayabilmek için. Ben burada normal butonu adı altında işlem yapmaya kalkarsam sadece kendi bakiyemi kullanacağım. Bakın Bitcoin yok. USDT var sadece. Yine burada benim borç almam gerekiyor. Yine borç ala tıklıyorum. Buradan USDT'yi seçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bana maksimum alabileceğim borcu gösteriyor. 120, 30 da bende var. Totalde 150 dolarlık bir kullanım yapabilirim. Ben yine 30 dolarlık bir borç almak istiyorum. Sadece 30 dolarlık alıyorum. Gördüğünüz gibi bakiyem 60 dolar olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi long'un mantığını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Aldığınız fiyatın üzerine çıktığı sürece kâra giriyorsunuz. Ben buradan 30 dolarlık bir alım yaparsam bakın şu fiyatın üstüne çıktığı sürece kâra girmiş olacağım. Çünkü bunun sebebi yine ne? Ben 30 dolarlık bir alım yaptığımda bir miktar Bitcoin almış oldum. Bakın bu fiyattan 30 dolarlık yaparsam şu kadar Bitcoin almış oldum. Bunu daha yüksek fiyattan sattığımda ne kadar olacak arkadaşlar? Mesela 33'ten aldık ya bunu. Şuraya yazalım yine 30 doları. 30 dolara bu kadar denk geliyormuş. Gördüğünüz gibi fiyat arttığında miktar sabit kalırsa ben bunu satıyorum ve buradan bir miktar kar elde etmiş oluyorum. 1.53 dolar kar ettim mesela. Umarım mantığını sizlere güzelce anlatabilmişimdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.